Buyurun. Evet dostlar, yine hiçbir masraftan kaçınmadık. Bu sefer neredeyiz? Karşıyaka'dayız. Karşıyaka'dayız. Karşıyaka ama çarşıdayız. Karşıyaka çarşı. Çok Aynen, uzun muhit olarak. ve meşakkatli yollardan geldik arkadaşlar. Şu an Karşıyaka'nın bu kadar kalabalık olduğunu düşünmüyordum. Bir faaliyet var herhalde. Evet, değil yeni mi? standlar bir herhalde Kermes için var. kermes gibi bir şey kurulmuş. Ben uzun zamandır, yani kaç yıldır, 9 yıldır İzmir'deyim. Şu an ikinci kez Karşıyaka'ya geliyorum. Bunu fark ettim. Bayağı uzun zamandır gelmemişim. Büyük kayıp. Şimdi tabii şey kaçırmışsın yanımda abi, yine çok konunun uzmanları var. Efendim Kemal var sağ omzumda. Onun arka tarafında Bostanlı uzmanımız Ertuğrul var. Bütün kafa açan uzmanlar hepsi burada. Onlarla birlikte gezeceğiz ve bu Karşıyaka'nın güzel yerlerini Sağ taraftaki Türkiye İş Bankası aynı Alsancak'taki Kıbrıs Şehitler Caddesi gibi buranın buluşma noktası değil mi? noktasıdır. Konakta da şeydir. YKM'nin YKM'nin önü. Aynen, YKM'nin önü. Alsancak'ta bir yer daha var, unutmadan söyleyeyim. Sevincin önü var bir de. Ben Sevinç. neresi dedim? Yıllarca merak ettim ama ben o Sevincin arkası yok mu diye. Yani neden hep önünde buluşuluyor diye. Meğersem arkası yokmuş Sevincin yani. Ama O kadar şey, İzmirliyiz ama Sevinç sonradan öğrendim. Pastanesi çok eskiden o köşeyi komple kaplıyordu. Tabii. O köşe tarafı da eksilince sadece o küçük olan alan kaldı. Aynen. Evet, neyse. Orayı da çekeceğiz. Artık orayı çekmeye başladığımız zaman bunlar orada konuşuruz. Şimdi odak noktamız neresi? Karşıyaka. Tabii ki. Burası Karşıyaka'nın çok o meşhur caddesi. Özellikle eskiden Bostanlı yokken burası Bostanlı kadar meşhur bir yerdi değil mi arkadaşlar? Çok, çok fazla tabii yani her şey. Bir İnsanlar- daha farklı mekanlar da vardı sağda solda ama şimdi de var. Ama o dönem sanki böyle daha bir zengindi sanki böyle hani yemek açısından olsun şeyden olsun ama 90'lı şimdi artık yok yıllarda pek. 90'lı yıllarda Karşıyaka Bostanlı'dan daha popülerdi. Ben biliyorum, siz bilmeyebilirsiniz. Yo, aynen. Yani Özellikle buraya geldiğimiz vardı. zamanları da biliyorum yani. Karşıyaka'nın tam girişinde köşede 06 pastanesi denen bir pastane vardı. Buluşmalar falan orada yapılırdı böyle kız arkadaşlarımla. Ben bilmiyorum. Ben 2005'te geldim İzmir'e. Valla ben de İzmirliyim ama 06'yı Yani siz ilk tarihini defa duydum ben de. Tarihini bilirsiniz diye getirdim ama ben sizden daha iyi Yok biliyorum. yani olmadı, sen anlat abi direkt yani biz hiç girmeyelim Gel oraya. biz şuradan Sen bir direkt başla, biz kafeye araya gidiyoruz biz abi. 90'lı yıllarla ilgili şimdi şeyi de soracağım. Şu yan Burada caddeler, Tiyatro gerçi bir geride kaldı. peki bu yan caddelerde ana caddesi, yani şu an ana caddesindeyiz. Evet. Yeterince Ee, kalabalık ve güzel caddeler onlar. Yani burası kadar popüler mi bu tarafta Değil. acaba? Yok, Tabii o ki kadar değil, o kadar değil. Yani Alay özel Bey'e bir şey gidiyoruz yok yani zaten burada. Evet. Ya aynen yok. Bir arka caddede İş Bankası'nın olduğu yerde tiyatro vardı. Küçük bir tiyatro. Şu soldaki cami bayağı Çok Mustafa Kemal Paşa Camii'dir. Uğrak Bayağı bir işletmiş. istekli. Bir de şeyi dedim ben Ertuğrul Mahir abiye. Zübeyde Hanım mezar anıtı var dedim ama herhalde biraz daha oraya bir Alay Bey'e doğru Oraya yürümemiz vaktimiz gerekecek olmaz. yani. O Orayı daha farklı. sonra daha sonra Aynen, o biraz daha çekeriz. tabii yukarıda kalıyor. Karşıyaka tarihi tabii çok eski. Eskiye dayanıyor. Ve biz hiç şu an bu kadar kalabalık beklemiyordum ben işin açıkçası. Yaz Karşı şimdi normal. Hep böyledir. Hele iş çıkışı. İş Hep böyle çıkışları midir zaten burası? 7, evet yani yoğun oluyor genelde. Şu ayrıntıyı da vermem gerekiyor. 1 Temmuz olduğu için arkadaşlar İzmir cayır cayır yanıyor. Şu Kuyumcular Çarşısı'nı es geçmeyelim. Burada altın almak isteyenler Karşıyaka'da. Yani Bu girelim mi taraflarda içeriye? Özellikle buraya gelirler. Yok, altında Bir hazır çıkışı var mı? düşmüşken bir yatırım tavsiyesi değildir Altını tabii al. ama yani. Bak, YTD başımızı belaya yatırım sokma. tavsiyesi. Yok yatırım Yatırım tavsiyesi değildir dedik veriyorlar abi. falan Yani diye. almayın. Kanalı kapattırmayalım bize yani. Abi şu anda bizi kimler izliyor? Kanalı izleyenler beğenip abone olmayı unutmasınlar. Onu Şimdi da söyleyelim. kanalımız tabii çok Aynen, yeni bir evet. kanal. Şu an YouTube'un algoritmasının bizi tanıma sürecindeyiz. Belli deneysel şeylere, gruplara bizi önererek aslında kanalın profilini, izleyici profilini çıkartmaya başladı. Yavaş yavaş izleyici sayımız artıyor ama tabii ki sizin yardımlarınızla abone olursanız çok daha seviniriz. Özellikle etraftan niyeyse bir kamera çekimi falan gördüğünde insanlar çok şey yapıyorlar, tepki gösteriyorlar. Evet. Sanki yeni görüyorlarmış gibi. Seviyoruz ama şeyleri. Yani evet, görünmeyi bayılıyoruz. seviyoruz.
Fotoğraf Kendimizi paylaşırken iyi ama kamerayı gördük mü neden böyle bir çekiniyoruz ben anlamadım yani. fotoğraf çektirmeyi seviyoruz. Ya bu çarşı aslında insanların alışveriş için de çok sık geldiği bir yer. Özellikle ara caddelerde Şu güzel niş. şurayı mı diyoruz? Yok yani burası iş hanı. Ya burada da yine döviz altın alınıyor. Ya şimdi ben satılıyor. eskiden biraz daha gençken böyle lise dönemlerimizde de hatırlıyorum mesela. Buraya biz genelde böyle yemek yemeye gelirdik mesela. Hem gezmek için şu çarşıyı böyle bir Ama gezelim. gördüğüm kadarıyla daha çok böyle kıyafet, çanta, Biraz daha fazla oldu. falan Bir 15 sene arttı. önce, 20 sene önce bu Ben kadar hiç yoktu. Yani yeme Biraz içme da yeri hanımlardan görmedim. gelen Yanlış mı? talep dolayısıyla abi. tabii. Genelde giyim. Bir tek şurada bir Burger King var. Allah bilir o eskidir çok. Eski Genelde- bayağıdır var orası. Burger Hatta King. benim de 3D Max için kursa gittiğim yerde en sonda sağda. Ha, öyle mi? Eğitim kurumu da ileride. Evet orayı da hatta gelince. Ya ben burayı şeye benzettim arkadaşlar. Bir Kıbrıs şehitler havası var aslında. Var. Yani- ya konsept de aynı. Ama Kıbrıs şehitleri böyle daha marjinal tiplerin olduğu yer. Arkadaşlar bu arada Kıbrıs şehitleri de olacak. Yani, Kıbrıs şehitleri oraya gezimiz da- de olacak. Oraya da bir çekim yaparız orada. Kıbrıs şehitleriyle burayı kıyasladığımız zaman Kıbrıs şehitleri biraz daha marjinal kalıyor. Daha buraya göre şey yani. kalıyor evet orası biraz daha yoğun. Yani burası da yoğun ama Özellikle- daha farklı bir ortamı var, havası var diyelim yani. Barların ve kafelerin daha yoğun olmasından Tabii tabii dolayı burada Kıbrıs burada da var şehitleri- ama Mavişehir tarafında özellikle Bostanlı tarafında var burada da yoğun olarak. Abi reklam gibi olmasın ama sağ tarafta gördüğünüz mağaza Çorum markasıdır. Greyler mi? Onu da belirtmeden geçemeyeceğim yani. Ee, Karşıyaka'da Çorum esintileri. Dürümle mi? Ertuğrul Bey Greyler yoksa mi? Çorumlu Greyler. musunuz? Dürümle diye ben. Dürümleyi gördüm. Çorumlu dürümleyi olduğunuz söylüyorum. için mi Ertuğrul Bey? Greyler, evet. İşte Karşıyaka'nın burası güzel. Bir mozaik. Çorumlu da olsan, Yani evet. Samsunlu da olsan, Yani. İzmirli de olsan gelip burada kendine bir yer bulabiliyorsun. Aslında burada küçük bir İstiklal Caddesi havası da var. Yani gidenler tabii İstanbul'u Şimdi bilenler de bilir. İstiklal- Biraz ben ona da evet küçük İstiklal ben hatta onda böyle bir hep eskiden bir anımsatırım Ama yani. yani Karşıyaka Çarşısı'nın farklı bir havası var. Yani aslında İzmir çok enteresan. İzmir'in her yerinde farklı bir hissiyat, farklı bir duygu oluyor. Hissedebiliyorsun yani. Ya evet canım buraları daha farklı tabii yani daha şey. Bir hava değişiyor yani öyle söyleyeyim Bu sokağı yani. daha büyütmüşler mesela. Neresine? Önceden böyle değildi. Salak Şurası mı? Birsel Sokak diye. Şuradan Ben bir girelim Kahvaltı isterseniz. yaptığım yerde benim kursa geldiğim zaman. Kursta zaten ileride benim kaldı. Bilirim. Kemal tanıyormuş bu sokağı, bize anlatabilir. Burada daha çok yeme içme Yok mekanı var tanımıyorum. gibi Bir tek geldi. tanıdığım yer şurası. Bay Bayan VC var. Bir de onun yanındaki orada bir kahvaltı yapıyordum. Orası güzel bir yerdi. Aslında Şurası hatta sol taraf. Dostlar Kaptan- ben hani bayağı uzun zaman gelmediğim için bu ara sokaklar bu kadar gelişmiş değildi. Buraları Yok, falan burası- bayağı bir şey bu yapmışlar sokağı yeni yani. açmışlar. Alaybey tarafına gidiyor burası zaten. Evet, Alaybey Karşıyaka'dan tarafı. Alaybey'e Şu doğru. Mahir abi şu kaptan böreği de çekersek kahvaltılık için bayağı orası da yani tavsiye vermiş olayım en azından. Burada da Karşıyaka'yı bir özleyenler. aynen burada bir kahvaltı yapabilirler. Ürünleri de gayet güzel. Şu an Taze. kapalı, sadece kahvaltı yapıyor herhalde. Yani bizi Kahvaltı için uzaklardan dünyanın dört bir yanından izleyenler, İzmirli olanlar ve İzmir özleyenler, Kesinlikle. özellikle Karşıyakalılar varsa Tabii yani hem görme şansları işte oluyor hem size buraya da hizmet gelsinler gibi yani. hizmet. Geze geze, göre göre Aynen. Kime göre neye göre? size anlatıyoruz. Arkadaşlar hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Aynen. Urla'ya gittik, Foça'ya gittik. İzmir'in her yerine aslında ana mekanlarını, ana yerlerini tanıttıktan sonra İzmir'in arka sokaklarına doğru da ilerleyeceğiz. ne Çünkü kadar arka sokak düşünüyorsun abi? Tenekeli, Kadife efendim Kale, telefonu elimizden Murteke, alınmayan, oraları Kuru çay. da düşünüyor muyuz yoksa bilmiyorum artık Oralar biraz tehlikeli. o tarafların uzman birini arıyorum. şey yapalım mı? 100 bin like'a o zaman 100 bin like alabilirsek oho benim şeyle işim olmaz. Şimdi burası nereye bağlanıyor? Buradan mı Alaybey, gidelim, dönelim Alaybey mi? tarafına gidiyor abi orası. Yani istiyorsanız bir geri dönüp U- çarşıdan U devam dönüşü edelim. yapabiliriz. Şöyle mi yapalım? İzban'a doğru. Aynen. Buradan bence dönüp oradan devam edelim. Evet, böyle Burası geçelim. daha sessiz ama yer Sokak falan bitti. sokak bitti. Şuradan Ya bir devam yerlere de edebiliriz bağlanıyoruz aslında gerçi. yani Alaybey tarafı da var ama yani orada da şu an Ama ara sokakları da böyle yani çok büyük değil aslında.
Buralarda yeme, içme, oturma, kafe, o tarz şeyler yapılabilir. Ya genelde Mesela de bak zaten şurada yemek bir kafe içme var. ağırlıklı burası. Şey gibi yani hani Kemeraltı'nda her alanın kendine ait bir yer var, bir yeri var ya, kahveciler bir yerde. Evet evet. Efendim kumaşçılar bir yerde, Yani şeyciler bir yerde. Acaba dedim mantıkla Karşıyaka'da yapmışlar da böyle ara caddelerde dedim böyle bir durum var. Çok değil abi çarşıda da burayı yeni yapmışlar. Ya ben burayı daha uzun hatırlıyordum. Burası daha öyle kısaymış ya. Yani ana caddeyi söylüyorum. Evet evet o cadde kısa abi 10 dakikalık. Bu video sanki biraz kısa olacak gibi bir his var içimde. Şeymiş burası. Salah Birsel Sokağı'ymış arkadaşlar. Ama güzel, restore edilmiş en azından. Evet evet. Ya çoğu yer öyle zaten yani restoran. Ve şey genişliğini de beğendim ben. Oldukça geniş bir cadde yani. Şimdi tekrar Buradan ana- sağdan devam edeceğiz ana abi. artere bağlanıyoruz. Aynen. Ve çok da bir yolumuz kalmadı. Birazdan Çok da bir İzmir'e- yolumuz kalmadı. Bunun sonunda herhalde İzban mı var? Evet. Evet bunun sonunda ışık var abi. Söylediğim sonunda. Yani As- İzban oluyor ve bitiyor. Çarşı şu an bitiyor. İzban arkadaşlar İzmir'in metro gibi ama değil gibi, tren gibi ama değil gibi ikisinin arasında bir şey. Banyönün kısaltılması. Götürüyor ama götürmüyor gibi. Ankara'da şey vardı, Ankaray vardı. Ankaray ve metro var. Burada Evet. da İzban ve metro var. Ama Ankaray İstanbul'da Marmaray. metro kadar hızlı diye biliyorum. Hızlı. Evet. Burada İzban bildiğin normal tren yani. Az önce İzmir banlıyor az diye önce geçiyor. İzban'dan indim arkadaşlar. Evet. İş çıkışı vaktinde İzban'da olmayı istemezsiniz. Eğer dışarıdan başka bir şehirden gelecekseniz bu uyarıyı dikkate alın. İzban Bir- iş çıkışı saatlerinde Bir de şöyle tabii aslında bütün çok kötü kokuyor. Ve özellikle de şunu söyleyeyim arkadaşlar bakın buradan reklam yapıyor gibi de olmasın yani Gratis gibi neresi vardı başka bu deodorant satan yerlerde %50 indirim oluyor ikincisinde deodorantlarda. ne oluyor ya? Yani onları da mesela bir alın, bir sıkın, bir kullanın. Kemalciğim. Özellikle yaz aylarında yani insanları rahatsız etmeyelim lütfen. Buradan da Neyse. yapalım yani. Reklam değildir. Hijyeninize dikkat edin. İyicenize dikkat edin. Aynen temiz olun arkadaşlar. Günde gerekirse 5 kere duş alın ya. Toplumsal mesajımızı da verdiğimize göre arkadaşlar 5 kere duş alın gerekirse yani. Yaz ayı şu an yani. İzmir'in sıcağı bazen insanlarımızda maalesef böyle tepkilere Birazdan neden tabancayı olabiliyor. çıkarıp güneşi açıp- İndirimler de başladı o arada haberiniz olsun. Az önce daha da kalabalıktı. Tabii Karşıyaka Caddesi'nin sonuna geldikçe kalabalık daha da azalmaya başladı. Şu anda aslında çekim için çok güzel bir saat arkadaşlar. Evet, evet, Golden ışık da bayağı Hours iyi. denen bir saatteyiz. Aynen. Hep güneşin alnına çektik. Bunun görüntüsü daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet benim Mahir abicim eğitim gördüğüm yer şu karşıda Neyse. BEMKA diye yazan yer. Türk Telekom'un hemen bedavadan altı. herkesin reklamını yaptık vallahi. Kemal. Evet. Abi, hashtag reklam değildir Yani. diye belirtelim de. Aynen hiçbir öyle. şeyimiz yok. Aynen bir tavsiye değildir. Vallahi Kemal dediğin doğru çıktı. Işığa doğru gidiyoruz ha. Ben dedim yani abi yani şeyin sonunda ışık var. Tünelin Yolun sonundaki sonunda ışık evet var yani. ışığı gördük. Işığı gördük. arkadaşlar. Yani güneşi gördük yani. Hatta Peki buradan mesela devam edeceğimiz bir yer var mı yoksa burada kesmemiz mi lazım? Yani Karşıyaka burada bitiyor mu? Sol taraftan spotçuların olduğu sokağa girebiliriz. Oraya bir girelim o zaman. İkinci el, spot koltuk, ihtiyacı olanlar koltuk dolap bakabiliriz yani. ihtiyacı olanlar. Bu Sol tarafa mı döneceğiz? İzban'ı geçince hemen adliye var, hükümet konağı var. İleride Arkadaşlar karşısı belediye var. İzban. Bu trenle metro arası dediğim ulaşım aracı. Soldan devam edeceğiz abi. Şurada işitme Soldan cihazları varmış. Gerçi o işitme spotçular cihazları da- dediğimiz. Ya burası Kemeraltı'nın sanki bir üst versiyonu. Kemeraltı 1.8 gibi falan. Değil mi? Ben öyle hissettim yani. Ya benziyor. Her şeye, her yere benziyor burası. Bir Kemeraltı formatı var burada sanki. Evet. Burası bir Kemeraltı, burası bir İstiklal, burası bir Buranın Kıbrıs bir şehitleri. rengi var. Kırmızı yeşil, Karşıyaka olduğu için. Ha evet. Bu arada onu da Birçok yerde söyleyelim. görebilirsiniz. Karşıyaka ile Göztepe rakipler değil mi? Evet. 35,5 mu diyorlar buraya? Burası Ya 35,5 neyi buçuk Kaf- diyorlar. Kafka, Ne buçuk Sin, buçuksa ben anlamıyorum. Kafsin, Kaf. Şimdi Hepimiz burası mı İzmir'deyiz oluyor yani sonuçta. Spotçular Caddesi yoksa ileride mi? Burası abi ileride bir sürü spot ikinci el Spot malzeme dediğimiz satan böyle dükkan. elektronik ağırlıklı mı yoksa mobilya ağırlıklı. mobilya tarzı mı?
Şöyle kenardan gidelim de. Bu taraf Bostanlı'ya doğru gidiyor değil mi? Evet abi. Bu Şuradan taraf dümdüz Bostanlı. gidersek. sahile doğru çıkıyor. Bostanlı'ya Hatta değil de Bostanlı değil de ilk geleceği yer Girne Caddesi tarafıdır zaten ilk başta. Bu yol sahile mi çıkıyor? sahile çıkıyor abi. Ha. Girne'ye biraz daha mesafe var. Yani evet. Peki burası şey mi? Gezi rotalarından mı? Yani insanlar Karşıyaka Caddesi'nin başından başlayıp buradan mı devam ediyorlar? Yok, buraya genelde işi olan Yok buraya ekstra girilmez abi buralara. işi olan girer. Dediğin gibi bir şey satın Mobilya, alacak spot, olanlar. öğrenciler, yeni ev kuracak olan gençler, Evlenecekler diyorsun. evlenecekler. Şeyleri var bir tane. Ama orası daha çok mobilya üzerine. Bu varyantın şeye doğru iniyorsun ya. Ha, iki Çeşmelik'te. Gibi evet. Orada da var ama daha çok mobilya falan üzerine çalışılıyor. Ya asıl mobilyacıların yeri İzmir'de şeydi, Karabağlar'dır. Karabağlar merkezdir abi. Ya İzmir'de her sektörün bir yeri var anladığım Yani kadarıyla. Karabağlar mobilyacıların yeridir yani orası. Almak istersen oraya gidilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar Mesela yol bizi buraya sağ- götürdü. Mahir abi sağ Efendim? tarafta Enver Ticaret'te gördüğün gibi böyle ikinci el. Tanıdık mı? Hayır değil Bu abi, da o bir reklam değildir ama Enver Ticaret. Giderken sağda dönerken solda. Burayı kapatmışlar. Ya burası da Şimdi normal bir sokak. buradan düz devam ediyor muyuz sahile doğru? Ne Ya diyorsunuz? Sahile çıkıyoruz artık. Yani Karşıyaka çarşıyı bitirdik şu an. Keyif kısmı biraz. Aynen artık Bostanlı'ya gidip yemeğimizi yiyebiliriz. Sahile bağlanacağız. Sahile bağlanacağız. Arkadaşlar daha önce biliyorsunuz bir Bostanlı çekimimiz olmuştu. Bostanlı uzmanımız Ertuğrul'la birlikte. Ertuğrul'un aynı zamanda uzmanlığı sadece Bostanlı ile sınırlı kalmıyor. Karşıyaka konusunda da Evet, estağfurullah. uzmanlığı var. Kemal ise her yerden uzman. O Kemal hepimizden uzun daha yıllardır eski- İzmir'de olduğu için Eski İzmirli İzmirli oldu bilir olduğu için. yani evet yani. Ve buralara çok geliyordun herhalde Kemal. Ben Çocukluğunda, Kola'da çalıştığım gençliğinde. dönemlerde de çok geldim abi. Yani buralara bir sene, 1,5 sene kadar bölge olarak baktım. Çalışma hayatının da bir kısmı buralarda geçtiği için özellikle de Aksoy tarafları aslında, Alay Bey tarafları, Biraz daha diğer taraf. Bostanlı Şuraya mı tarafları bildiğim yerlerdir, hakim olduğum yerlerdir. Şöyle geçiyorum. Ama şöyle bir havası var bir de buranın. Gerçekten uzun süre gelmediğiniz zaman da yani Özlüyorsun gibi mi? evet görmek istediğiniz bir yer olabiliyor burası. Yani Ya buranın şöyle bir enteresan tarafı var. Şimdi vapurla karşıya geçiyorsun ya. evet. İnsanda sanki başka bir şehire, başka bir alana geliyormuşsun hissiyatı uyandırıyor. Öyle oluyor. Deniz havası alıyorsunuz, bir vapur İzmir'in- havası alıyorsunuz. İzmir'in ve İstanbul'un bir güzel tarafı da bu aslında. Hani insanın içinde böyle gezme duygusu oluyor ya, ya çıkayım da bir yere gideyim falan. Ama Sanki gerçekten yani çevre olarak da fark ediyor buraya geldiğiniz zaman. Yani başka bir yere geldiğinizi Heh. gerçekten anlıyorsunuz. O yüzden zaten 35,5. başka bir yere, evet Diyorlar. şurada bir Evet köpekler. arkada köpekler biraz. Hazırın kadına Arkadaşlar. saldırıyor. Ama gördüğünüz gibi Köpek buradaki martı besliyorsan- kardeşimiz Ah, Köpeğinize mukayyet olun. hırgüre hiç önem vermedi. kadın da abla da panik yaptı. Bazen evet, Evet, köpekler yolda abi, dalaşıyorlar. O köpek arkamızdan geliyor ve önümüzden bir köpek daha geliyor. Lütfen şu Evet birazdan Evet, buraya geçelim Kızlar birazdan bir kavga yine olabilir. bir dalaş. İşte arkadaşlar Şimdi gene bak. Şimdi. kurgu olmamasının yolda başımıza ne geliyorsa aynen birebir canlı olarak görmesinin en güzel şeyi bu. Evet, böyle yani bir- köpek de ısırabilir, saldırabilir Böyle de. bir aynen köpek de ısırabilir, saldırıya da uğrayabiliriz. Ayı çıkabilir diyeceğim. Çıkabilir bu arada Özdere'de de ayı görülmüş abi. Onu da hatırlatayım size söyleyeyim. Hani hep diyordunuz ya çadırı kurarken ben diyordum abi ayı gelir. Şimdi- Gülüyordunuz. Gerçekten de ayı Kem- gelmiş yani. Kemal'in Gümüldür doğadaki tarafında var, hayvanlara Özder karşı bir tarafında var. hassasiyeti var arkadaşlar. Yılan olsun, ayı olsun. Köpek Köpek balığı balığı dediğim olsun. köpek balığı Denizde çıkıyor köpek balığı sahillerde olsun. arkadaşlar yani. O nedenle biraz hassas bu konuda. Tabii hepimizin hassasiyetleri var. Özellikle mesela yaz mevsiminin olması dolayısıyla hamam böcekleri de kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Yer yer. Ölü yer yer. Karıncalar falan. Evet, doğru, herkesin hassasiyeti farklı. Aynen öyle. Peki nerede bitirmeyi planlıyoruz abi? Vallahi şu an Evet, 20 ona dakika göre oldu. bir- Peki şu yolun sonunu merak İleride ediyorum ben. Şuradan da çıkabiliriz sahile. Caminin orada da bitirebiliriz. Orası da güzel. Şurası? Şurası nereye varıyor? Burası o yine Karşıyaka çarşıya varıyor. Yani mesela
şuranın sonunda gittiğimizde denize mi ulaşıyoruz bu yol Yok, bittiğinde? sol yapıp. Bir- Soldan, Biraz sola gitmemiz lazım. aynen. Siz neyi tavsiye ediyorsunuz? Sol yaparsak çıkıyor. Buradan bence çıksak olur. Bence de çıkalım. O zaman böyle Evet evet, buradan yeşil yoldan. olur. Buradan da gidebiliriz. Evet, yönlendirmelerle hareket ediyorum arkadaşlar. Bakalım yol bizi nereye götürüyor? Abi geze geze göre göre gidiyoruz işte. Geze Bak, geze biz- göre göre Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor böyle kaç? kenarda. Aman! Evet, devam. Gerçekten her yerde silleme araba var. Yollar evet, denizi gördük. Yani Evet, direkt yolun buradan sonunda çıkıyoruz. Evet, sahil yani direkt. yolun sonunda denizi gördük arkadaşlar. Burası da çok güzel bir mahalleymiş ya. Böyle yeşillik. Evet, İnsanın içi ağaçlı, bir değişik. sessiz. Tek sıkıntısı Karşıyaka, Bostanlı gibi eski yerleşim yerinin tek sıkıntısı Otopark. araç park yeri. Evet, otopark Evet. sıkıntısı burada İnanılmaz dar inanılmaz sokakları var, yani. ve evler yine 4-5 katlı. En az Bir yani insan- o da daha Maalesef- yüksek olan katlılar var. Arabalarını koyacak yer bulamıyor insanlar. İleri İşte bunun gibi ekstra okullara işte buralara otopark yapıyorlar. Mesela burası sol taraf otopark. Okulun bizim bahçesi. çok kronik tarihten bugüne kadar çok kronik. Ya İzmir genel olarak artık Yok, park problemi var. Kaldırmıyor. genel her yerde, aslında Türkiye'deki hemen hemen her şehirde bu sorun mevcut. Yani nüfus kalabalık. Bizim daha çok ileriyi görme konusunda yani daha çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani planlarımızı çok kısa vadeli yapıyoruz. 50 yıl, 100 yıl, yılın sonrasını tahmin etme konusunda ciddi mühendislik ve mimari planlama sorunları yaşadığımızı düşünüyorum. Ah Mahir abicim, bir Atatürk daha gelmedi maalesef ileriyi görsün. Yani sonuçta sanayideki bu gelişme, özellikle de yapay zekanın da gelmesiyle birlikte sanayideki üretim hızı 4-5 katına çıktı. Bununla birlikte ileride nasıl bir dünya olacağını şimdiden öngörerek ona göre bir önlem alıp ona göre bir dizayn yapmak fayda var. Evin içinde de yerde. köpek mi olur ya? Gelin dışarıda besleyin kardeşim ya. Evet Kemal'cim, öyle demeyelim. Sevelim, sevilelim. Pardon, besleyin. Dünya sevdikçe güzel. Evet, hayvanları sevdilerken Mahir Beyciğim. Bir tane güzel bir sokak dostumuz. Ya İzmir'de İşte şunu bir tane daha kesinlikle mesela söyleyebilirim. Madem sokak hayvanlarından Yakın laf alır mısın açıldı. ya Mahir abicim? Sokak hayvanlarından laf açıldı. İzmir'de gerçekten sokak hayvanlarına çok değer veriyorlar arkadaşlar. Özellikle kediler yaşıyor burada ben arkadaşlar. hiçbir kedinin aç kaldığını görmedim. Ve hepsi obezdir kedilerin burada yani, kiloludur böyle, dikkat edin. Köpeklerin de aynı Zayıf şekilde. yoktur. Ama Gerçekten şöyle bir şey, Şey mi diyeceğiz? Mahir Bütün abi izleyen şeyde kediler İzmir'e evet, bütün bekliyoruz. kediler de takip etsin bizi. Şeyde Efes'e gittiğimizde de fark etmişsinizdir. Orta Doğu Efes'e Orta Asya gitmedik. tarafından Efes'e gelenler. gitmedik. Efes çekimi yapmadık Kemal. Hayır Efes'e gittiğimizde Bak, şey onu de söyleyeceğim. olabilir. İnsanlar çok tuhaf geliyor kedileri görünce, yani çekiyorlar, seviyorlar. Biz burada artık alışkın olduğumuz için. Yani yurt Ya dışlarında bu Kore- kadar hayvan yok zaten. Hepsini Koreliler toplamışlar. de zannediyorum. Koreliler pek alışık değil herhalde. Onlar Evet, da evet. sokak hayvanı. Orta Asya tarafıydı. Avrupa'da da yok sanırım. Yok Değil mi? Avrupa'da da hayvanları Ertuğrul aynı zamanda orada da- Avrupa uzmanı da. Sen böyle sokak kedisi gördün mü Yani, İspanya'da? İspanya'da yok. Danimarka'da da görmedim. Almanya'da da görmedim. Amerika'da belki varsa köpek belki. Amerika'da da yok. Ama Hindistan'da vardı mesela sokak köpeği. He. Yani ben de mesela Viyana'ya gittiğimde hiç görmedim. Şeyde de, Ukrayna'da da yoktu. Kiev'de de yoktu yani, ben orada da görmedim. Yani bizim, ama şöyle bir şey var. Avrupa bunların mesela şeyini öldürerek bulmuş mesela. Yani bizim gibi şimdi biz burada topluyoruz. Ama orada Avrupa bence bunu daha katı bir şekilde bitirmiş bu olayı. Evet. Dostlar, sahile geldik. Evet. Sizin vapurdan indiğiniz Şu Şöyle. karşıda limanı da gösterelim. Vapurdan indiğimiz yer. Videoyu burada bitireceğiz. Aynen. Karşıyaka beklediğimden kısa sürdü. Ben daha uzun sürer diye düşündüm. 10 dakikada bitiyormuş. Unutmuşum çünkü uzun zaman olmuş gitmeyeli. Bakalım
Bir sonraki geziyi nerede istiyorsunuz? Yorumlarda bunu yazın. Ona göre bir sonraki gezimizi, rotamızı İnşallah. oraya Ben de. çevireceğiz. İnşallah Çorum. Arkadaşlar. İnşallah. Ne Çorum mu? Çorum'da ne işimiz var? Ay, Ertuğrul, İzmir'de. Allah aşkına ya. Çorum'a da gideriz canım. Çorum'a da davet gelirse niye gitmeyelim yani? Ben Ama bol bol leblebi Sponsorumuz olursa alırız yani. ayıpsınız. Çorum'u da gezeriz. Kendinize iyi Bir bakın. takipçimizle birlikte bir O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet. Kendinize çok Hemen- iyi bakın ve takip etmeyi de yorum Çorum'da yapmayı da mıyız? unutmayın. nerede şurada Çorum'da mıydı? mıyız? Abi takip butonu, like'lar şuralarda bir Like, yerlerde. gezmemizi istediğiniz yerleri de yorumlarda yazarsak. Beğenmediğiniz şeyleri de yazabilirsiniz. Aynen öyle. Her türlü yorumu düşüncenizi açığız. beğenmedik. Özlediğiniz yerler de olabilir, görmek istediğiniz yerler olabilir. Tavsiyeleri de alırız yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.